Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine açık havada bir video çekelim dedik. Yazdan kalma bir gün, artık son günler. Evde çekimlere başlamadan önce birkaç video daha yapalım dedik. Şimdi hepimizin merak ettiği konu, tabii çok yorum geliyor. Tabii ki çok önemli bir konu. Tabii ki sağlığımız her koşulda önemli. Fakat hani kalıcı olmayan sağlık sorunlarını aşabilsek de kalıcı olabilecek sorunlar var tabii ki. Bunlardan biri de işte cinsel yaşamla ilgili, libido ile alakalı çok sorular var. Hani libidoyu nasıl etkiler testosteron kullanımı? Sperm seviyesi nasıl olur? Sıfırlar mı? Kısır olur muyum? Yani bir sürü soru var. Bunlarda aslında hem araştırmalarımız hem de doktor söylemleri ve makalelerden araştırdığım ve hani gözlemlediğim durumları size anlatmaya çalışacağım. Tabii sadece steroidlerde olan durum değil, biliyorsunuz, sperm kalitesinin düşmesi. Önce onunla başlayayım. Yani düzensiz hayat, fast food, dinlenmeme, uyumama, bir sürü yani dış etken bile sperm kalitesini etkilerken şimdi steroid kullanımının bunu etkilemediğini söylemek hani cahillik olur. Tabii ki etkiliyor. Bunun nedenlerini de Amerika'daki araştırmalardan yola çıkarak söyleyeyim. Genelde işte cüsseli, kaslı, iri yapılı ve işte steroid kullanmış insanlardan yola çıkılmış ve çok yüksek düzeyde tamamen kısır olan ve işte çocukları olmayan insanlar saptanmış. İstatistikler tabii ki her şeyi tamamen dosdoğru söylemez ama tabii ki yansıtır. Şimdi bu yansımaya bağlı biraz bahsedeyim. Steroidlerde tabii biliyorsunuz hipofizden salgılanan FSH ve LH spermin üretilmesini sağlayan hormonlar. Bu hormonlarda çok baskılanıp hatta hiç çalışmayacak duruma gelir steroid döngüsünde. Sperm hiç, yani neredeyse sıfır üretim olur. Tabii ki bununla birlikte kalıcı olup olmaması zaten genetik faktörlerle de birleşince tamamen kalıcı durumlar bile olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz meşhur Dekadik. Deka biliyorsunuz ki bunun işte nandrolon ticari kısmı. Dik zaten penis diye geçer. Bunların Dekadik'te yani aslında profesyonellikle alakalı bir durum. İşimiz bu değilse, sadece hobi için yapıyorsak, yani androjenikle birlikte çok etkileneceğinizi unutmayın. Yani androjenik etki Deka'da mesela devreye girdiğinde anabolik etki yüzünden çok gelişim sağlasanız da tabii ki hiç yapmayanla bir olmuyor. Çok güzel gelişim sağlayabiliyorsunuz. Deka önemli bir steroid ama androjenik etki %30'a kadar testosteron seviyesini düşürdüğü için ve testislerin de ufalıp sperm salgılamamaya başlar vücut, depolamamaya başlar. Bu da ne yazık ki içinize su serpemeyeceğim. Hani 1-2 kürde olabilecek bir şey değil. Fakat kalıcı da olabilir. Onun için hani dikkat edin, yarışmacı değilseniz, onun dışında işte başka bir profesyonel branşla uğraşmıyorsanız pek de akılcı bir durum değil. Ama şunu da çıkartmayın. Bunlar bakın yan etki ve çok düzgün kür içi ostrojenik durumu, hani kür içi PCT diyeyim ve kür sonundaki PCT'yi çok profesyonel yaparsanız hani bundan kurtulursunuz anlamına gelmez ama zararı en aza indirgersiniz. Bunda da aslında hani tam çözüm odaklı bir durum yok. Yani ileri seviye sporcularda tamamen kısır olma ihtimali yok diyemem. Çünkü araştırmalar bunu kesinlikle böyle söylüyor. Ve bunun hani tedavilerinde de uzun süre steroid almamak ve işte sağlıklı beslenmek, işte arginin takviyeleri, beslenmeyle alakalı tedavi görerek tekrar bu sağlığına kavuşan da bir sürü kişi var. Ama işte risk tarafı bu. Bunu unutmayın. Deka'dan bahsetme nedenim sadece Deka'da da değil aslında. Dışarıdan alınan tüm steroid maddeleri ne yazık ki işte hormon dengesizlikleri nedeniyle kaliteli sperm sayısını, yani en basitinde bile kaliteli sperm sayımız düşer. O hareketleri hızlı olan spermler azalır. Hani sayı olarak, yekün olarak azalmasa bile işte üretme kısmında sıkıntı çıkabilir. Bunu bilin. Ama tabii geri dönülmeyen yol değil çoğu kürde. Bunu atlatabileceğiniz tabii ki
PCT'ler, onun dışında ostrojeni dengelemek, bir sürü yapabileceğiniz teknik şeyler var. Yani kürlerinde zaten birçok videoda bahsettim. Çok ciddi bir şey olduğunu, hani vücut geliştirmenin başka bir aşaması olduğunu, hani hayatınızı aslında bundan kazanmıyorsanız, çok ileri düzeyde hedefleriniz yoksa aslında bulaşılmaması gereken bir şey olduğunu artık defalarca söyledik. Yani bizim sadece buradaki bu konulara söyleme nedenimiz, şimdi genç nesil ve biz de çok genç başladık. Çok hevesli bu işlere. En azından başınıza gelebilecek riskleri bilip en minimuma indirme taraftarıyım. Hani DEKA kullanma işte anabolik etkisi bu ama androjenik etkisi de bu. İşte tamamen sperm üretmeyecek, işte böyle olacak desek bile yaşın verdiği o bu işe olan tutku, hırs bunu engelleyecek. Onun için istiyorum ki hani yaparken bilin ki bunun hormonal şeyini, panik yapmadan, en azından hani geriye dönülmeyen bir yola girmeden önce bu tavsiyelerimi takip edin. Çünkü şöyle de bir şey yok. Bir kere kür yaptım, işte kısır kaldım, işte çocuğum olmadı, o olmadı falan diye. O da şehir efsanesi açıkçası. Birkaç kez uygulanan işte DEKA kürü yaptım ve tamamen bu işler beni etkiledi, kısır oldum falan filan. Ben açıkçası pek rastlamadım. Duyduğum kadarıyla da söyleyeyim, tecrübelerimden bahsedeyim biraz. Bir sustanon bile yaptığında spermi sıfırlanan arkadaşım oldu. Yani çünkü genetik faktörleri buna uygundu. Aslında birazcık da şunu da kellik gibi düşünün. DET türev her şey, herkeste DET kesinlikle saç döker ama herkes de aynı etkiyi vermez. Veya şimdi şöyle bir şey vardır. Çok yüksek bir testosteron oranı vardır. O zaman işte DEKA'daki durumu da ne kadar aşağı inse de tamam, testisler çalışmıyor, sperm üretimi duruyor olsa bile daha az zararla atlatabilir. Onun için bir sperm testi yapmakta, bu işleri hiç başlamadan önce sperm testi yapılabilir. Sonra bir kür sonra PCT bitiminden sonra tekrar yapılır. Orada zaten detaylı bir size bir şey veriyorlar, işte hızlı sperm sayısı, kaliteli, kalitesiz, işte onun teknik ismini bilmiyorum ama öyle de bir şey veriyor. Onu da şimdi ileriki yaşlarda işte ben zaten şunu demeyin, ben çocuk istemiyorum, vücudum olsun falan, böyle bir hepiniz ileride yuva kurmak isteyeceksiniz. Ve bir de tabii libido kısmına da gelelim. Libido kısmında da yine DEKA'ya, yani androjenik durumu çok yüksek olan bir ilaç olduğu için DEKA ile devam edelim. Örneği en zirveden vereyim size. İşte sertleşme sorunları yaşayabilirsiniz. Bu sertleşme sorunu da %30'lara kadar çıkıyor. %30'lara kadar çıkıyor. Bir de bunun psikolojik etkenlerle birleşip uzun bir süre düzelmeme durumu var yani. Gidiyorsunuz mesela kan testi yapıyorsunuz. Her şey çok düzgün gözüküyor. İşte prolaktinden her şeyi ölçüyorsunuz. Hala aynı sorunu yaşıyorsunuz. Çünkü o sorunu yaşadığınız için psikolojik etkenlerle birleşebiliyor. Psikoloji de zaten fizyoloji kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve yaşıyoruz. Psikoloji çok önemli. Psikoloji olumlu veya olumsuz iki faktör olarak da çok önemli. Durum bu. Anlatabileceklerim bu. Soru olarak, soru cevap olarak dersek kısır olabilir miyim? Yani bu kadar işte hocam videoda anlattınız ama şimdi durum nedir? Durum şu. Aslında cevaplayayım size. %100 kısır olacaksınız. Bunu kullandığınız eyvah falan filan değil. Ama risk yoktur, İşte sıfır risktir diyemem. Libido problemleri içinde büyük bir ihtimalle düzgün bir proje gibi kür ve her şey kontrol altında olursa küçük sapmalar olabilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat bunlar düzelebilecek durumlar. Videomuzu bu son cümlelerimle son veriyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Diğer videolarımızda buluşmak üzere. Yorumlarınızı sık sık bekliyorum. Tabii konularda bazen böyle sıralama yapıp size sıra gelmiyor ama artık hızlı konularımıza geçeceğiz. Daha detaylı videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.